Kedi ve fare savaşı. Canavar bir kedinin karnı açtı. Fare çekti içi. Koşup gitti tavernaya. Niyeti fare yakalayıp yemekti. Bir şarap testisi gördü. Geçip saklandı arkasına. Bekledi avını. Yol kesen bir haydut sanki. Derken duvardaki delikten hoplaya zıplaya çıkıp geldi bir fare. Tırmandı testiden yukarı. İçti nefis şaraptan. Höpürdete höpürdete. Kükredi aslan misali. Buldu çok geçmeden kafayı. Neredeymiş şu kedi? Gelsin de koparayım kellesini. Soyup postunu bir güzel otla doldurayım içini. Bakarsın canım ister, veririm bir eskiciye hediye. Şimdiye kadar yüzlerce kedi kafası verdiğim gibi. Erkekse çıksın karşıma, duello edelim kendisiyle. Benim için uyuz köpekten farkı yoktur kalır yeri. Kedi hiç sesini çıkarmadı. Dinledi hali bir süre. Biledi dişlerini ve tırnaklarını ve pençelerini. Sonra bir sıçrayışta hemen yakaladı fareyi. "Hey farecik!" diye bağırdı. "Söndü hayatın." Cik cik öttü fare. "Bağışla" dedi. "Kulun kölen olayım. Affet günahlarımı. Biliyorum kötü bir şakaydı yaptım. Sarhoşluğuma ver. İleri konuştumsa eğer." İnsan kafayı bulunca ne herzeler yumurtluyormuş meğer. "Kulun kölen olayım. Tak kulağıma istersen bir küpe, boynuma bir tasma, sana ömür boyu hizmet edeyim." Kedi tısladı. "Yeter artık" dedi. "Kes konuşmayı." "Kendine sakla bu sözleri. Yalana karnım tok benim. Sağır değilim. Söylediklerini işittim bir bir. Tut çeneni ahlaksız köpek, mendebur seni." Böyle söyledi kedi, attı fareyi ağzına, yedi afiyetle. Aman kaderi mutlak tanrım, içimdeki bu nedamet ne? Bir daha bir fareyi yakalar yer miyim? Tövbe! Haksız yere bir hayatı söndürdüm. Razıyım diyet olarak 100 okka ekmek dağıtıp açları yoksulları doyurmaya. Böylece Tanrı'ya yakarmış kedi. Sızlanmış durmadan, gözlerinden şıpır şıpır yaşlar akmış. Islatmış postunu. Derken fareler bakmış. Kedi yaptığından pişman. Sevinçlerinden duramamışlar yerlerinde, bayram etmişler. 7 fare hoplaya zıplaya çıkmış yuvalarından. Her biri sarayda bir danışman, yüce bir soylu. Kediye sevgi gösterisinde gölgede bırakmış biri öbürünü. Güzel güzel armağanlar getirmişler, sunmuşlar kediye. Biri bir şişe şarap, öbürü bir kuzu kızartması. Kedi onları görünce demiş, "Biraz yaklaşın şöyle, benim sevgili dostlarım. Hadi çekinmeyin benden." Fareler söz dinlemiş. Sokulmuşlar efendi efendi. Bir telli kavağın yaprakları gibi tir tir titreyerek. Ansızın atlamış kedi üzerlerine. Hırstan gözü dönmüş. Savaşmış tıpkı bir şövalye gibi çetin bir turnuvada. Bir hamlede 5 fare yakalamış. Gözünün yaşına bakmadan. Ne prensliklerini umursamış ne de soyluluklarına bakmış. 4'ünü pençeleriyle dize getirmiş. Kükreyen bir aslan gibi
Beşincisini de ağzına almış. Bir hafta geçmiş aradan. Hazırlanmış güçlü bir ordu. 30.300 fareden fazlası yer almış orduda. Mızrakla ok, yayla donanmış. Ellerinde parıldayan kılıçlar. Baştan aşağı silahlı hepsi. İhtiyatlı ve temkinli. Diplomatmış öteden beri farelerden biri. Fareler kralının, fareler devletinin bir elçisi. Sokulmuş kediye, konuşmuş güzel güzel. Fareler kralı yolladı beni. Bir haber getirdim sana. Küçümseme haberi. Çünkü savaşmaktır kralımızın niyeti. Karar senin. Ya hizmetinde çalışırsın kralımızın, ya da savaşta ödersin yaptığının korkunç bedelini. Kedi durur mu? Toplamış bütün kedileri gizlice. Güçlü bir ordu, içinde şövalyeler. Yanında uşakları. Saf saf dizilmiş savaşçılar, aralarından su sızmaz. Derken yankılanmış buyruk. Savaş meydanına yürüyün, haydi. Kedilerden de, farelerden de şehit düşmüş bir yığın asker. Sayısız kahraman kralları ve devletleri uğruna can vermiş. Derken zafer davulları çalınmış, savaşı kazanmış fareler. Sevinip coşmuş hepsi, kendinden geçmiş. Kedinin bağlanmış elleri ve ayakları sımsıkı. İplerle, sicimlerle atılmış, düğüm üstüne düğüm. Kedi aslan oturuşuyla oturmuş kıçının üstüne. Dişliye dişliye parçalamış bütün ipleri. Yakaladığı gibi fırlatmış atmış fareleri. Bir toz bulutu gibi savrulmuş fareler, sağa sola perişan. Bütün askerlerle kaçmaya başlamış ordu ve kaçmakta almış soluğu komutan. Üzerinde kralla fil kayıplara karışmış. Taç gitmiş elden, ne hazine, ne taht, ne saray kalmış. Sizlere seslendirdiğim kedi ve fare savaşı ile ilgili Mısır'da çok fazla kabartma varmış. Ve size onları göstereceğim, biraz da tarif edeceğim. Bir tanesinin zaten kopyasını yaptım, böyle çizmiştim. Şu gördüğünüz, bolca gördünüz zaten. Şimdi de size bunları tarif edeceğim. Kedi ile fare duello eder. Her ikisinin de elinde boks eldivenleri vardır. Birbirlerine girişirler. Başları üstünde de pençesinde bir palmiye dalı, bir kartal süzülüp hakemlik yapar. Elimizdeki diğer bazı resimlerde de her ikisi arasındaki savaş yine benzer şekilde hazırlanır. Bakın mesela bir resim görebiliyor musunuz? Devam edelim. Bir fare ordusu kedilerin bir kalesine saldırır. Ordunun komutanı eski Mısır firavunları gibi bir savaş arabasına binmiştir ve oklarını buradan düşmanların üzerine yollar. Arabanın üstüne bir çift öküz koşulmuş, gövdesinin üzerine 2 okluk çapraz yerleştirilmiştir. Havlayan köpek sesleriyle araba dolu dizgin, düşman safları içine dalar. Karşı güçler soluğu kaçmakta alır. 2 asker fare bir kediyle ok savaşına tutuşur. Kalkanlı fareler de kaleye hücuma geçer. Farelerden biri kale merdivenini tırmanmaya başlamıştır. Bir diğeri kale duvarında lağım açmaya çalışır. Kalenin burçları önünde dikilen kediler ellerini kaldırarak teslime hazır olduklarını bildirirler. Farelerden aman dilerler. Savaş bütün hızıyla sürer. Sonunda fare ordusu zaferi kazanır. Ama çok geçmeden şans tersine döner. Şöyle anlatılıyor. Ve çok geçmez aradan saldırdı kediler köpeklerin, farelerin ve sıçanların üzerine.
ediyoruz. Yani şöyle bir şey yapmışlar. Güçsüz diye düşündüğümüz hayvanlar kazanıyor ya da tam biri kazanıyor, bir gücü ele geçirecek, ne oluyor? Karşı taraf kazanıyor. Böyle bir durum yapmışlar. Herhalde firavunlukla yönetilince. 3 fare savaşçısından oluşan bir heyet zaferi kazanan kediye yaklaşır. Fareler ellerinde beyaz bayrak, bir şarap kadehi, bir torba, bir sopa ve ekmek ufak ufak adımlar atarak görünüşüyle dehşet saçan kediye yaklaşırlar. İlerlemekten çok geri geri giderler adeta. Zaferi kazanmış kediye barışa hazır olduklarını bildirirler. Evet, onun da şiiri şu şekilde. Kedi onları böyle görünce demiş ki, biraz yaklaşın şöyle benim sevgili dostlarım. Haydi çekinmeyin benden. Fareler söz dinlemiş sokulmuşlar efendi efendi. Bir telli kavağın yaprakları gibi tir tir titreyerek ansızın atlamış kedi üzerlerine, hırstan gözü dönmüş. Yine bir anlatım, bir başka anlatım. Fare hanımefendi kazandığı zaferin tadını çıkarır. Açılıp kapanır bir sandalyeye kurulmuştur. Sırtında uzun ve beyaz piliseli bir eteklik vardır. Ayaklarını bir taburenin üzerine koymuştur. Elinde bir mendille çiçekler tutar. Bir kedi hizmetçinin sehpa ile getirip önüne koyduğu ve elindeki kadehten üzerine şarap eklediği testiden bir kamışla höpürdete höpürdete şarap yudumlar. Kuyruğunu bacakları arasında sıkıştırmış kedi hizmetçiye bir yavru kedi eşlik etmektedir. Bir başka oda hizmetçisi hanımının tasmasını bağlar. Arkasındaki ördek yavrusu ise kedi hanımefendinin hayvanları sevdiğini gösterir. Sana bir şey söyleyeyim, dedi tekir kedi fareye. Bana gel, bütün kediler pervane olsun çevrende. Bir hizmetçi topluluğu makyajını yapan fare hanımefendiye yaltaklanır. Hizmet eder, dört döner çevresinde. Hanımefendi hazretleri bir taburenin üzerine oturmaktadır. Piliseli şık bir giysi geçirmiştir sırtına. Bir kedi hizmetçi hanımına bir kadeh şarap sunar, bir diğeri saçlarına çeki düzen verir. Peruktaki saç örgülerinden birini şimdilik kulağının arkasına yerleştirmiştir. Bir çocuk bakıcısı beline iliştirilmiş bir torbanın içinde yavrusunu fare hanımefendiye getirir. Yine bir başka hizmetçi palmiyeden bir yelpazeyi sallayarak hanımının serinletmeye çalışır. Sersem çocuk ağlamakla sanki ne geçecek eline, herhalde hanımı da böyle diyor. Böyle bir kedi fare masalı bu masal. Dediğim gibi size birazcık da buradan yani biraz da tarihsel bilgi vermek istedim. Sanırım Mısır'da böyle güçsüzü koruyan masallar yapmışlar. İçeriği böyle ana fikir dolu diyelim. Ters bir cümle oldu, neyse. İçerikli masallar. Toplumsal içerikli masallar. Evet, sonunda doğru söyledim. Görüşmek üzere.